Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GIMP ile fotoğraflardan kolaj oluşturmayı ve fotoğrafları nasıl birleştirebileceğimizi sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda 4 adet fotoğraf kullanacağım arkadaşlar. Bunlardan ilkini pixabay.com internet sitesinden buldum arkadaşlar. Burada indir yazan yere faremizle tıkladığımızda açılan küçük pencerede 640'a 304 seçeneğini seçiyoruz ve indir diyoruz. İkinci fotoğrafımızı da pixabay.com internet sitesinden buldum arkadaşlar. Burada 640'a 359 seçeneğini seçiyoruz ve indir diyoruz. Üçüncü fotoğrafımız da yine pixabay.com internet sitesinden arkadaşlar. Burada 640'a 425 seçeneğini seçiyoruz ve indir diyoruz. Dördüncü ve son fotoğrafımızı da pexels.com internet sitesinden buldum arkadaşlar. Burada ücretsiz indirin yazan yere faremizle tıkladığımızda açılan küçük pencerede 640'a 426 seçeneğini seçiyoruz ve indir diyoruz. Bu fotoğrafların indirme linkleri aşağıda videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar. GIMP programımızı açıyoruz. Arkadaşlar kolajımızı beyaz bir zemin, tuval üzerinde yapacağız. Zemini oluşturmadan önce etkin artalan rengimizi şuradan beyaz yapıyoruz. Ardından dosya menüsüne gidip yeni diyoruz. Açılan yeni görüntü oluştur penceresinde genişlik değeri 1920 ve yükseklik değeri de 1080 piksel olarak bize önerilmiş. Tamam diyoruz. Böylece tuvalimiz GIMP'te oluşmuş olur ve katmanlar panelimizde artalan adında listelenir. Ardından tuvalimizi kılavuzları kullanarak 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bunu yapmak için görüntü menüsüne gidiyoruz. Kılavuzlar yeni kılavuz yüzde olarak diyoruz. Açılan yeni kılavuz yüzde olarak penceresinde yön ayarı yatay olacak şekilde tamam diyoruz. Klavyemizden Shift Ctrl F kısa yolunu kullanarak yeni kılavuz yüzde olarak penceresine dönüş yapıyoruz. Burada bu sefer yön ayarımızı dikey yaparak tamam diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kılavuzları kullanarak zeminimizi 4 eşit parçaya bölmüş olduk. Fotoğraflarımızı indirmiş olduğumuz klasörü açıp bütün fotoğrafları faremizle seçiyoruz. Ardından faremizle tutup sürükleyerek tuvalimizin üzerine bırakıyoruz. GIMP programımız bir fotoğrafımız için bize görüntü yerleşik sRGB renk profiline dönüştürülsün mü sorusunu soruyor. Dönüştür diyoruz. Böylece arkadaşlar katmanlar panelimizde de gördüğünüz gibi bütün fotoğraflarımız tuvalimiz üzerinde açılmış olur. Araç kutumuzdan taşıma aracını aktif ediyoruz. Fotoğraflarımızı bölümlemiş olduğumuz tuvalimiz üzerinde gerekli yerlere taşıyoruz. Ardından katmanlar panelimize gidiyoruz. Burada en üstte bulunan katmanımız, yani içerisinde hava balonları olan fotoğraf katmanımız seçiliyken araç kutumuzdan ölçek aracını aktif ediyoruz. Fotoğrafımıza bir kez tıklıyoruz.
Fotoğrafımız üzerinde ölçekleme tutamaçları belirir. Bu tutamaçların birinden faremizle tutup fotoğrafımızdan dışarıya doğru çektiğimizde fotoğrafımız büyür. Fotoğrafımız kılavuzları az bir miktar aşacak şekilde fotoğrafımızı ölçekliyoruz. Sonrasında küçük ölçek penceresindeki ölçekli butonuna tıklıyoruz. Böylece fotoğrafımız kılavuzlarla ayrılmış olan dikdörtgen bölgeyi doldurmuş olur. Diğer 3 fotoğrafımızı da aynı şekilde ölçekliyoruz. Ardından arkadaşlar katman menüsüne gidip katmandan görüntü boyutuna diyoruz. Katmanlar panelimizde üstten birinci katmanımızı seçiyoruz. Fotoğraf katmanımız tuvalimizin üzerinde çevresinde küçük sarı kesik çizgilerle gösterilir. Ardından araç kutumuzdan dikdörtgen seçim aracını aktif ediyoruz. Tuvalimiz üzerindeki seçili fotoğrafımızın üzerine gelip genişçe bir dikdörtgen seçim bölgesi oluşturuyoruz. Dikdörtgen seçimimizi tutamaçlarından faremizle tutup sürükleyerek kılavuzlara yaslıyoruz. Seçimimizi kılavuzlara yakınlaştırdığımızda seçimimiz kılavuzlara yapışır. Bu GIMP'in son sürümüne eklenen yeni bir özelliktir arkadaşlar. Dikdörtgen seçim aracımızla fotoğrafımız üzerinde kılavuzlara yaslı bir seçim bölgesi oluşturmuş oluruz. Ardından katmanlar panelimize gidip seçili olan katmanımızın üzerine faremizle gelip sağ tıkladığımızda açılan pencerede katman maskesi ekle diyoruz. Açılan katman maskesi ekle penceresinde seçim seçeneğini seçiyoruz ve önündeki kutucuğu işaretleyip ekle diyoruz. Ardından seçim menüsüne gidip hiçbiri diyoruz. Böylece arkadaşlar katman maskemiz sayesinde fotoğrafımızı kılavuzlarla ayırmış olduğumuz dikdörtgen bölgeye çok güzel bir şekilde sığdırıp yerleştirmiş olduk. Diğer fotoğraf katmanlarımızı da aynı şekilde düzenliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf katmanlarımızı tuvalimiz üzerinde adeta milimetrik hassasiyetle birleştirmiş olduk. Sonrasında katmanlar panelimizde en üstte bulunan katmanımızı seçiyoruz. Faremizle sağ tıklıyoruz ve katman maskesini uygula diyoruz. Diğer katmanlarımızı da sırasıyla katman maskelerini uygula diyoruz. Ardından tekrar en üstteki katmanımızı seçiyoruz. Faremizle sağ tıklayarak açılan pencerede görünenden yeni diyoruz. Bu görünür adlı katmanımızın göz ayarını kapatıyoruz.
Daha sonrasında bu görünür adlı katman bize lazım olabilir arkadaşlar. Ardından katman menüsüne gidip katmandan görüntü boyutuna diyoruz. Şimdi arkadaşlar birleştirmiş olduğumuz fotoğraf katmanlarımıza güzel bir kolaj görünümü vermeye çalışacağız. Bunun için katmanlar panelimizde üstten ikinci katmanımız olan hava balonlu fotoğraf katmanımızı seçiyoruz. Ardından araç kutumuzdan dikdörtgen seçim aracını aktif ediyoruz. Fotoğraf katmanımızı tamamıyla içini alta şekilde çevreleyen bir seçim gerçekleştiriyoruz. Sonrasında seçim menüsüne gidip küçült diyoruz. Açılan seçimi küçült penceresinde 40 piksel değerini girip tamam diyoruz. Ardından arkadaşlar katmanlar panelimize gidiyoruz. Burada fotoğraf katmanımızın üzerine fareyle gelip sağ tıkladığımızda açılan pencerede katman maskesi ekle diyoruz. Açılan katman maskesi ekle penceresinde seçimi işaretleyip ekle diyoruz. Sonrasında seçim menüsüne gidip hiçbiri diyoruz. Katmanlar panelimizdeki fotoğraf katmanımızın üzerine faremizle gelip sağ tıklayarak açılan pencerede katman maskesini uygula diyoruz. Böylece arkadaşlar fotoğrafımızın kenarlarından 40'ar piksel kırpılmış oldu. Diğer fotoğraflarımızı da aynı şekilde kırpıyoruz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar üstten ikinci katmanımız olan içinde hava balonlarının olduğu fotoğraf katmanımızı katmanlar panelimizde etkin hale getiriyoruz. Ardından süzgeçler menüsüne gidiyoruz. Burada ışık ve gölge kısmından gölgeyi seçiyoruz. Açılan gölge penceresinde X ve Y ile gösterilen ayarımızı 30'ar birim yapıyoruz. Sonrasında opacity ayarını 0,910'a getiriyoruz ve tamam diyoruz. Ardından arkadaşlar diğer fotoğraf katmanlarımızda da aynı şekilde sırasıyla gölgeler veriyoruz. Sonrasında arkadaşlar görüntü menüsüne gidiyoruz ve kılavuzlar kısmından bütün kılavuzları kaldır diyoruz. Ardından katman menüsüne gidip katmandan görüntü boyutuna diyoruz. Böylece arkadaşlar kolajımızı tamamlamış oluruz. Bu şekilde arkadaşlar dosya menüsünden çalışmamızı dışarı aktarabiliriz. Ayrıca katmanlar panelimizin üst kısmında bulunan görünür adlı katmanımızın göz ayarını açarak da
bu fotoğraflarımızın birleştirilmiş hali olan görselimizi de dışarı aktarabilirsiniz arkadaşlar. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar.